Merhaba Başak. Bugün size meme büyütme ameliyatı ile ilgili merak edilenleri sormak istiyorum. Hazırsanız başlayalım hocam. Meme büyütme ameliyatı hangi durumlarda yapılır? Meme büyütme ameliyatı memelerinin boyutlarından ve şeklinden hoşnut olmayan hanımlar için uygulanabilecek bir ameliyattır. Peki bu ameliyat hangi yaşta yapılabilir? 18 yaşının üzerinde olması lazım bu ameliyatı olmak isteyen hastalarımızın. Meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır? Meme büyütme için farklı seçenekler var. En az kullandığımızdan en çok yaptığımıza doğru sayacağım. En az kullandığımız, hatta benim hiç kullanmadığım ve önermediğim bazı dolgu maddeleriyle meme büyütülmesi işlemi. Bunu önermiyorum. Bir ikinci yöntem hastanın kendi yağ dokusunun aktarımıyla meme dokusunun büyütülmesi. Bunun da yağ dokunun zaman içerisinde erimesinden kaynaklı bazı dezavantajları var. Ama hiçbir yabancı madde olmaması, sadece hastanın kendi dokusu olması sebebiyle bir avantajı var. Ama bu da klinik pratikte çok sık kullandığımız bir yöntem değil. Tek başına kullandığımız bir yöntem değil. En çok kullandığımız meme protezleri vasıtasıyla meme büyütme ameliyatı. Meme protezi ameliyatı ne kadar sürer? Ortalama 1 saat sürer. Hastanede ne kadar kalmak gerekir? Bir gece kalmak yeterli hastanede. Diğer merak edilen bir soruyu sormak istiyorum size. Yuvarlak ve damla protezler arasındaki fark nedir tam olarak? Bu hastadan hastaya değişecek bir kavram, değişecek bir cevap. Bazı hastalarda yuvarlak protezler daha uygunken göğüs yapısına ve göğüs dokusunun yapısına, göğüs kafesinin yapısına bağlı olarak bazı hastalarda ise anatomik veya damla şekilli olarak ifade edilen protezler daha uygun. Burada hastanın beklentisi, hastanın göğüs yapısı gibi pek çok faktör bunu etkiliyor. Bir muayene sonrasında buna beraber karar veriyoruz. Meme protezleri kas altına mı koyuluyor? Ben daha çok kas altı planı tercih ediyorum. Bunun daha doğal, daha kalıcı bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Ama tıpta hiçbir zaman tek doğru yoktur. Bazı hastalarda kas üstüne koymak daha uygun olabilir. Özellikle aktif spor yapan bazı hastalarda. Benim daha çok tercihim kas altı kullanmak yönünde. Bu ameliyattan sonra yara izleri nasıl gözüküyor hocam? 3-3,5 santim civarında bir yara izi oluyor. Göğüs altından bir kesiyle konuyor bu ameliyat esnasında. Bu zamanla kaybolmaya başlıyor. 3 ay, 6 ay civarında. Birinci seneye doğru ten rengine dönüyor genelde. Çok büyük bir iz değil. Ancak hastanın kendisi fark edebilir. Protezlerle yapılan meme büyütme ameliyatı çocuk emzirmeye engel midir? Değil, çünkü biz meme dokusuyla herhangi bir ilişki içerisinde değiliz bu ameliyat esnasında. Çoğu zaman meme dokusunun altındaki kasın altına koyduğumuz için meme dokusuna herhangi bir zarar vermiyoruz. Dolayısıyla hastalarımız emzirebilir bu ameliyat sonrasında da. Bu ameliyattan sonra nelere dikkat edilmelidir? Hastalar ilk bir ay biraz daha dikkatli olmalı. Özellikle kol hareketleri esnasında biraz daha ameliyat olduklarını hatırlayarak daha dikkatli hareket etmeliler. Spor genelde 6. haftadan sonra öneriyoruz. İlk bir ay günlük aktivitelerini yemek yemek gibi, saçlarını taramak gibi, günlük işler gibi yapabilirler ama kollarıyla çok ağırlık kaldırmalarını, çok uzanmalarını istemiyoruz. Bu ameliyattan sonra özel bir korse giyilmesi gerekir mi ya da... Evet, bir sütyen veriyoruz. Bu balensiz sporcu sütyeni, metal içermeyen bir sporcu sütyeni. Bunu bir ay kadar kullanmalarını istiyoruz hastalarımızın ama elbette duş alırken gün içerisinde zaman zaman bunu çıkarıp rahatlayabilirler. Ameliyattan sonra denize gitmenin, güneşlenmenin bir zararı var mıdır? Ben en erken 6. ay sonrası güneşlenmeyi denize öneriyorum. 6 ay sonrasında hastalarımız güneşlenmek için veya herhangi bir deniz kıyısına gitmek gibi aktivitelerde bulunabilirler. Son bir sorum daha olacak hocam size. Bu protezlerin değiştirilmesi gerekir mi yoksa ömürlük müdür? Nedir tam olarak hocam? Şöyle bir şey, biz ameliyat sonrasında mutlaka düzenli olarak hastalarımızı kontrollere çağırıyoruz. Bu kontroller esnasında eğer herhangi bir problem yoksa protezlerin illa değiştirilmesi gibi bir kural yok. Ama belli aralıklarla yaptığımız kontroller çerçevesinde herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı var ise, protez değiştirilmesi gerekiyor ise bu konuda bir karar alıp değiştiriyoruz. Ama çoğunlukla da değiştirmemize gerek kalmıyor. Evet hocam, ben bu ameliyatla ilgili çok merak edilenlerin cevaplarını biraz almış oldum sizden. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.